Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size krokodil terlik yapımını anlatacağım. Keçe taban üzerine ayrıyeten yapıp dikeceğiz arkadaşlar. Yıllar önce 7-8 yıl önce de örmüştüm ama simlikle örmüştüm. Bu sefer nako pırlanta ile öreceğim. Takipçim sipariş almış arkadaşlar. Biliyorsunuz artık keçe tabanlar şöyle bayağı bir kalın. Şöyle hatta göstereyim, bakın burada daha kalın. Neredeyse 2 santime yakın diye düşünüyorum. Bu şekilde Rasim Uyar keçe tabanlık arkadaşlar. Tuhafiyelerde de bulabilirsiniz. İnternet üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum. Şöyle 3 katmanlı arkadaşlar. Bakın bu tek katman. Bu yeni çıkanlar arkadaşlar. Bakın hem kaymaz tabanlı 3 katman. Bir tarafı keçe, diğer tarafı kaymaz yere gelen kısım. Orta kısımda bu şekilde. Dediğim gibi bayağı kalın. Bot örebilirsiniz, terlik örebilirsiniz, ayakkabı örebilirsiniz. Muhteşem olur diye düşünüyorum. Ben bugün sizinle bunu çalışacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? İlk önce bu keçe tabanın etrafını, şu yan kısmı görünmesinden böyle sipariş üzerine çalışanlar rahatsız oluyor. Çünkü öyle istemiyorlar. Burayı nasıl kapatacağız? Ben kendimce yaptım arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Beraber ilk önce keçe tabanın etrafını yapacağız. Sonra da terliğimizi, krokodil terliğimizi öreceğiz. Krokodil terlik için böyle süsleme amaçlı patik incisi kullanacağım arkadaşlar. İp olarak da dediğim gibi nako pırlanta kullanacağım. Tığ olarak ise 2 numara 1.75 milimetrelik tulip tığ kullanacağım. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım malzeme. Yine de keçe tabanımı nasıl yapacağım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Bitmiş hali. Gayet güzel duruyor. Ne yaptım? 2 sıra çakma sık iğneden sonra 3. sırada arka tele batarak yaptım. Bu yan kısmın boyutunda oldu. Sonra da önce üst kısmı diktim, sonra alt kısmı diktim. Görüntüsü de gayet güzel oldu. Böyle her keçe tabana, her numara keçe tabana aynı şekilde benim yaptığım gibi uygulayabilirsiniz. Etrafının boyutunda zincir çekerek uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Daha kalınsa bu 2 sırayı 3 sıra yapabilirsiniz. İstediğiniz deseni de gidebilirsiniz üzerine bu sık iğnenin ön teline batarak arkadaşlar. Böyle pratik oldu. 10 dakikada kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım arkadaşlar? Yere gelen kısım burası olacak. Bunun etrafı kadar boyutunda zincir çekeceğim. Sonra birleştirip 3 sıra sık iğne yapacağım. Çakma sık iğne yapacağım. 4. sırada da arka teline batarak çalışacağım ki şu katlama yerine denk gelsin. Evet, sonra da dikeceğiz arkadaşlar. Ya tığlayacağız ya dikeceğiz, bakacağız artık. Böyle. Evet. Hadi bakalım. Dediğim gibi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Elimi ne sıkı ne geniş tutuyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok sıkı tutmayın. Bu şekilde 120 tane zincir çekeceğim. Siz de çekin. Ben 37-38 numara ayak için öreceğim. Siz de hangi tabanın üzerine örecekseniz o boyutta, yani birazdan ölçeceğiz zaten, olacak şekilde zincir çekelim. Ama sayısını unutmayın çünkü 2 tane yapacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 120 tane zincir çektim. Şöyle şu şekilde bakın, şöyle tutuyorum. Tabanın etrafından bak, böyle şuradan başladık. Şöyle arkadan bakın. Arkadaş şuradan başladık. Şöyle şu şekilde etrafını sarıyorum zincirimle. Şöyle. Bakın. Şöyle. Evet. Şöyle oldu. Bakın. Bu şekilde. Genişliği de arkadaşlar şöyle çok geniş değil. Bakın. Etrafını sık iğne yapacağız. Çakma sık iğne yapacağız. Yeterli. Şimdi şöyle düzgün bir şekilde şöyle alıyorum.
Şöyle. Evet, şu şekilde. Ben şöyle tutayım. İlk zincirime batıyorum. Evet, dönmesin, ona dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde düz kısmı bize baksın. Buna batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Buna çakma sık iğne yapacağım. Tığıma doladım. Hemen batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki zincirime geçiyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Evet, her bir zincire bir çakma sık iğne yaparak ilerleyelim. Evet, çok da sıkı tutmayalım. Hani zincirimiz kasmasın arkadaşlar. Elimizi çok sıkı tutmayalım. Evet, her birine bir çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Şöyle. Bu şekilde. Evet, bakın sıranın sonuna geldim. Hatta şöyle şurada batarken, sonuncuyu batarken şu ipimi de saklayayım araya. Şimdi ilk yaptığım sık iğne, bakın. Sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, hatta iki zincir çekelim, tığıma doladım. Aynı yere çakma sık iğne yapıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım, sıradaki çakma sık iğneye çakma sık iğne yapıyorum. Evet, çakma sık iğne yapacağız. Siz görüntüsünü sevmiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz. Evet, bu sırada da çakma sık iğne yapacağız dediğim gibi. Sıranın sonuna gelelim. Bir üst sıraya geçişi tekrar göstereceğim. İlk defa yapacak olanlar için. Böyle. Evet, sıranın sonuna geldiğim son sık iğnemi yaptıktan sonra yine ilk yaptığım şöyle sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Bakın keçe tabanımın etrafını sarar benimkinin. Şöyle şu şekilde. Bakın aynı kalınlıkta duruyor. Şöyle etrafına geçirebiliriz. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir sırada tek teline batarak gideceğiz. Evet, iki zincir çekmiştim. Şöyle tığıma doladım. Buradaki sık iğnenin, ilk sık iğnenin şöyle arka teline batıyorum. Arka teline batarak çakma sık iğne yapıyorum yine. Şu arka teline batıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, sıradakine batıyorum. Arka teline alarak çakma sık iğne. Bu şekilde olacak. Siz eğer ki farklı desen yapacaksanız arkadaşlar, bunları sık iğne kabul edip üzerine başlayabilirsiniz istediğiniz deseni. Tığıma doladım, sıradaki çakma sık iğnenin tek teline batarak çakma sık iğne yapıyorum. Evet, arka tellerine batıyoruz bu şekilde. Şöyle iki tel alarak da batabilirsiniz. Öyle daha garanti olur, sağlam olur. Arkadan şöyle iki tel alarak. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bakın sıranın sonuna geldim. Yine ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum burada. Dikmek için arkadaşlar ipimi şöyle uzun bırakıp kesiyorum. Keçe tabanımıza dikeceğiz. Evet, şöyle. Bayağı da uzun bırakmışım.
Evet, şimdi şöyle geçirelim arkadaşlar. Burası arkada kalsın. Bakın ayağımızı basacağımız yer yukarıda olacak. Diğer kısım altta olacak. Şöyle geçirdim. Evet. İpimi iğneme geçireyim. Şöyle geçirdim arkadaşlar. Şöyle. Evet, bakın çakma sık iğne, son çakma sık iğne sırasının arka tele batarak yapmıştık, hatırlarsanız. Şöyle. Hemen şuradan, bakın şuradan giriyorum. Şöyle bakın, bu şekilde hem saklamak adına. Sonra buradaki delikten aşağıya iniyorum. Alt kısmı sonra dikeceğiz. Şimdi üst kısmı sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle. Buradan aşağıya indim. Sonra bir sonraki delikten yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Dilerseniz şöyle bir de buradaki denk gelen trabzanın, bakın tepesi, çakma sık iğnenin tepesinden yukarıya çıkıyorum. Çıktım. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle giriyorum. Şöyle bakın. Şöyle şu şekilde buradan aradan geçip buradan aşağıya iniyorum. Gayet kolay oluyor arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Güzel de olacak. Evet. Sonra bakın bir sonrakinden yukarıya çıkıyorum. İçindekileri çıkarmamışım ama şöyle denk gelen çakma sık iğneden yukarıya bakın bu şekilde çıkıyorum. Hem delikler görünmüyor gördüğünüz gibi. Sonrasında bakın şöyle şuradan aradan yürütüp şuradan aşağı iniyorum. Bir sonraki yuvadan aşağı iniyorum. Elimi fazla hareket ettiremiyorum. Hem kameradan hem masadan dolayı. Bakın sıradakinden yukarıya çıkıyorum. Çakma sık iğnenin tepesinden. Bakın bu şekilde. Çıktım. Sonra yine şöyle bakın. Buradan şöyle aradan geçip aşağıya, buradaki delikten aşağı iniyorum. Evet, bakın sıradaki delikten aşağıya iniyorum. Şöyle denk gelen sık iğneden yukarıya çıkıyorum. Evet, şöyle bakın buradan şöyle aşağı iniyorum. Bir sonrakinden yukarıya çakma sık iğnenin yuvasından yukarıya çıktım. Evet, artık öğrendiniz arkadaşlar, o kadar gösterdim. Bu şekilde tamamen yapalım. Şöyle sonuna kadar gelelim. Alt kısmı nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Evet, sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Buradan en son yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Burada şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. O yüzden
aşağıya tekrar iniyorum aynı yerden. Hemen yan kısımdan iniyorum yoksa sökülür. Şöyle burada buraya düğüm atacağım. İpiniz uzunsa devam edebilirsiniz arkadaşlar. Benimki az kaldığı için şöyle düğüm atıyorum. Evet, fazlasını kesiyorum. Şimdi ipime tekrar yeni ip olacağım arkadaşlar. Üst kısmını yaptık. Alt kısmını sabitleyeceğiz. İğneme yeni ip takacağım. Evet, iğneme yeni ipimi geçirdim. Şöyle hemen yine buradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle şuradan yukarıya çıkıyorum. Şöyle şuradan şöyle şunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan alıp çektiriyorum. Sonra şu şekilde aldım. Bu şekilde girdim. Hatta şuraya geçirelim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Evet, bu ipte bayağı bir sorunlu arkadaşlar. Dolaşıyor sürekli. Buradan çıkardım. Tekrar bakın buradan bir defa daha dolayacağım. Şöyle doluyorum. Şu şekilde. Üstten çıkmıştım. Şimdi alttan tekrar karşıya geçiyorum. Şöyle şuraya batıyorum bakın. Şuraya batıyorum. Şöyle çektiriyorum. Bakın görüntü bu. Bir ileriden şöyle giriyorum. Ve şuradaki teli bu şekilde alıyorum. Sonra şöyle tekrar buradan giriyorum. Şuraya bakın batıyorum. Tekrar şuraya bakın. Buraya bir ileriye batıyorum. Hem de bu teli alıyorum. Ne yapıyorduk? Tekrar buraya girip çektiriyoruz. Şöyle bakın. Yan kısımdan görünüşü bu. İyice çektiriyorum. Şuradan giriyorum. Evet, burası yakınsa şöyle girebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar böyle giriyorum. Şöyle ikisinin ortasından buraya batıyorum ve buradaki teli alıyorum. Şöyle buradan giriyorum. Çektirerek dikelim ki yan kısım kapansın. Şöyle şuradan giriyorum. Şunu alıyorum. Tekrar buradan giriyorum. Bir yandan görüntüsü güzel olsun. Bir yandan sağlamlaştıralım. Bakın görüntüsü de gayet güzel duruyor. Hatta bu alt kısımda bu ipler koparsa arkadaşlar tekrar dikilebilir. Evet, böyle giriyorum. Eminim anladınız arkadaşlar. Karıştırırsanız videoyu geri alabilirsiniz. Şöyle ikisinin ortasından şuradan çıkıyorum. Hem de bu teli alıyorum. Evet, buradan tekrar şöyle girmeyi unutmayın.
Buradaki boşluk fazlaysa arkadaşlar şuralarda olabilir. O yüzden şöyle 2 defa batabilirsiniz. Hem buraya hem şuraya batabilirsiniz. Şimdi yakın olduğu için şöyle ortaya batıyorum. İkisinin ortasına batıyorum. Bu şekilde giriyorum. Evet, tamamen yapalım. Sonrasını göstereceğim. Bitmiş olacak zaten. Evet, alt kısmın dikimine de tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Muhteşem oldu diye düşünüyorum. Böyle çok şık duruyor. Dediğim gibi çok pratik, bir de üzerine istediğiniz deseni ya da modeli uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi krokodil desenimize geçelim arkadaşlar. Bunu kenara alayım. Aynı şekilde diğer ayağı da yaparsınız. Krokodil desenimiz için şöyle 6 tane zincir çekiyorum. 1, elimi hafif geniş tutuyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. Görüntüsü bu olacak. İlk sıra krokodilimizi yaptık bile. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu son trabzana bakın bu şekilde batarak bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir üst sıradaki krokodilimizin yuvası olacak. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Krokodilimin ortasındaki boşluğa batarak trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bakın buraya bir tane yaptım. Tığıma doladım. Şöyle buradaki zincirin uç kısmına bir, aynı yere ikinci trabzanı yaptım. Şöyle göstereyim. İkinci sıranın yuvasını yaptık. Bakın birinci sırada sadece bir krokodilimiz var. Burada 2 tane olacak. 2 yuva yaptık. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Bu 2 trabzan arasındaki boşluğa girerek 5 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 6 olacak. Evet, zincirle birlikte 3 oldu. 4, 5 ve 6. Tığıma doladım. Bu sefer diğer trabzanı alıyorum. Bakın bu şekilde şöyle tutuyorum. Bu trabzanı içine alacak şekilde 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hiç zincir çekmeden şöyle yatırdım arkadaşlar. Yatırdım. Buradaki trabzanın tepesine şöyle bakın. Şöyle tutuyorum. Trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle yönünü bakın yukarıya doğru çevirdim düz kısmını. Buradaki trabzan ve zincir arasındaki boşluğa girerek bu trabzana bakın beline dolayarak diyelim. 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımı doladım. İlk trabzanımı 6 trabzan yaptım. Şöyle şu şekilde bakın tutuyorum. Buradaki zinciri de içine alacak şekilde 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, ikinci sıra krokodilinde gittim. Yine bir üst sıraya geçerken 3 zincir çekiyoruz. Yuvalarımızı yapacağız. Tığıma doladım. Hemen bu trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 olmuş oluyor. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Krokodillerin ortasına bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 2 krokodil arasına şöyle şuraya bakın. Böyle sık iğne
içine alacak şekilde bir, aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Yuva yapıyorum buraya. 2 trabzanlarım yuva olacak. 2 zincir tığıma doladım. Krokodilin ortasına bir trabzan, 2 zincir tığıma doladım. Buradaki zincirin tepesine diyelim 2 trabzan. Evet, bir altta 2 krokodil yuvam vardı. Şimdi bakın burada ikili olanlar krokodil yuvası. 1 2 3. Bu ortalarına batmıyoruz. Yanlarına, krokodillerin yanlarına yapıyoruz arkadaşlar. Krokodillerin bir sıradakine üst üste denk gelmesin. 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya ikisinin arasındaki boşluğa girerek ya da trabzanı, ilk trabzanı içine alarak zincirle birlikte toplamda 6 tane trabzan yapıyorum. 5 ve 6 tığıma doladım. Diğer trabzanı içine alıyorum. Bakın bu şekilde 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra şu yönü düzeltiyorum. Buradaki tek battığım trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Sabitlemiş oluyorum. Sonra tığıma doladım. Bakın arkasından sabitledik. Doladık. Şöyle düz kısmı yukarı çevirdik. Burada 2 trabzanım var. İlkini içine alacak şekilde 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 tığıma doladım. Diğer trabzanı bakın bu şekilde içine alacak şekilde 6 trabzan da ona yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra şöyle tersinden buradaki tek trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Sabitledim. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden yönünü bakın. Düz kısmı bize çevirdim. Kendime çevirdim. Burada bir trabzan, bir zincir var. Trabzanı içine alacak şekilde 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tığıma doladım. Zinciri alacak şekilde 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. 3. sıramızda yaptık. Bakın çapraz şekilde ilerliyor. Şimdi bir üst sıraya geçişte tekrar göstereyim. Aynı şekilde yapıyoruz hep. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu trabzana bu şekilde batarak, evet, tığıma doladım. O trabzana bu şekilde batarak trabzan yapıyorum. Buraya yuva yapmış olduk. Yani 2 tane oldu. 2 zincir tığıma doladım. Krokodillerin ortasına bir trabzan, 2 zincir tığıma doladım. 2 krokodil arasındaki, şurada sık iğne yapmışım, onu alacak şekilde şöyle battığım yere buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Yani yuva yapıyorum. 1 aynı yere 2 zincir tığıma doladım. Buraya krokodilin ortasına bir tane trabzan, 2 zincir tığıma doladım. 2 krokodil arasına şöyle şu şekilde girip 2 tane trabzan. 1 2 zincir tığıma doladım. Krokodilin ortasına bir tane trabzan, 2 zincir tığıma doladım. Burada zincirle başlamışım. O zincirin sonuna, yani üçüncüsüne 1 2 trabzan. Şöyle 3 zincir. Evet, şöyle göstereyim. Yuvalarımızı yaptık.
Bir altta 3 taneydi yuvamız. Şimdi 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tekrar şöyle kısaca göstereceğim. Tığıma doladım. Hemen bu ilk trabzanı içine alacak şekilde baştaki zincirle birlikte toplamda 6 tane trabzan. 4 oldu. 5, 6. Tığıma doladım. Diğer trabzanı alacak şekilde 6 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tersinden buradaki tek trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Sabitliyorum. Tığıma doladım. Şöyle düz kısmı kendime doğru çevirdim. Hemen sağ taraftaki trabzana alacak şekilde 6 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Şu ikinci trabzanın içine alacak şekilde 6 tane trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, sonrasında şöyle buradaki tek trabzana sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki iki trabzanın ilkini içine alacak şekilde yine 6 tane trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyor. Eminim anladınız artık. Her sırada bir tane artıyor. 37, 38, 39, 40 için arkadaşlar 8 tane krokodil olana kadar artıralım. Sonrasını göstereceğim. Evet, krokodillerim 8 tane olana kadar ördüm. Beraber sayın bakın. 3, 6, 7, 8 tane oldu. Buradan itibaren de sayarsak yine 8 tane. Evet, tamamdır. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Şöyle etrafını yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu trabzanıma şöyle bir trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim tığıma doladım. Hemen biraz ileriye bir tane daha yapıyorum. Tığıma doladım. Ortaya batarak bir trabzan yapıyorum. Burada şuraya arkadaşlar, burada trabzanın içine 2 trabzan yapıyorum. Burada bir trabzan yapacağım. Şimdi anlarsınız, daha iyi anlarsınız. Tığıma doladım. Buradaki yatık trabzanın arkasına bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Burada iki krokodil arasına, arkadaki yuvaya bir tane yapıyorum. Bakın burada bir tane yapmış oldum. Krokodilin ilk yaprağına 2 tane yapacağım. Buradaki zincir ya da trabzanı diyelim. 1, hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde yapınca tam denk geliyor arkadaşlar. Tığıma doladım. Bu sefer yuvaya batıyorum. Tığıma doladım. Buradaki krokodilin ikinci yaprağını arkadan sadece buraya bir tane yapıyorum. Zincire. Ortasına bir. Tığıma doladım. 2 krokodil arasına bir trabzan. Tığıma doladım. Krokodilin ilk yaprağını arkaya 2 tane batacağım. Bir trabzan. Hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Krokodilin ortasına bir trabzan. Krokodilin ikinci yaprağına, bakın buraya, arkaya bir trabzan. Tığıma doladım. 2 krokodil arasına bir trabzan. Tığıma doladım. Krokodilin, bakın ilk sağ taraftaki yaprak diyelim buna. Bunun arkasına 2 tane. 1, 2 trabzan. Krokodilin ortasına bir. Evet, sol taraftaki yaprağa bir trabzan. 2 krokodil arasına bir trabzan. Tığıma doladım. Bu krokodil ilk yaprağına diyelim, sağ tarafına 2 tane yapıyorum. 1, hemen yanına 2 trabzan. Ortasına bir trabzan. İkinci yaprak diyelim.
Onu oraya arkadan zincire bir trabzan. Şöyle ortalı batarsak daha güzel olur. 2 krokodil arasına bir trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bayağı da ördük. Dediğim gibi bakın, zaten buraya batıyoruz. Buraya batıyoruz. Buraya batıyoruz. Bunlar kesin batıyoruz. Ama bu krokodilin bakın sağ taraftaki bu kısma arkasına batıyoruz. Arkadaki zincire batıyoruz. 2 trabzan. Buraya bir trabzan. O şekilde yaparsanız tam denk düşüyor. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, şöyle sonuna yaklaştım. En son bakın krokodilin ortasına trabzanımı yaptım. Burada zincirim var. Ortasına bir trabzan. Hemen yanındaki zincire bir trabzan. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Buradan aşağıya doğru ineceğiz. Böyle etrafını yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar geleceğiz. Burada son battığım yere bakın. Son trabzanımı yaptığım yere, aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Köşeyi dönmek adına aynı yere 3, aynı yere 4. Evet. Aynı yere 4 tane trabzan yaptık. Sonra tığıma doladım. Sıradaki bakın. Şunu atlıyorum şuraya. Bir trabzan. Krokodilin trabzanlarına batıyorum. Sıradakine ikinci. Sıradakine 3. Sıradakine 4. trabzanımı yaptım. Krokodilin trabzanlarına batarak 4 tane trabzan yaptım. Aşağıya doğru ineceğim. Şöyle tığıma doladım. Şöyle denk gelene batıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuna batalım. 1, 2, 4 tanesine batacağım. 3 ve 4. Şöyle bakın. Tığıma doladım, bir alt sıra krokodile iniyorum. Şöyle şuna batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bakın. Görüntü bu olacak. Evet, sıradaki bir alt sıradaki krokodilin şöyle şuraya denk geliyor. Bakın şöyle tutunca 1, 4 tanesini trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Tığıma doladım, bir alt sıradaki krokodilime geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Her sıradaki krokodillere batarak ilerleyelim. Şöyle şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Bunu da 4 tanesine batalım. Ortadakine yine köşe olduğu için 4 batacağız. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, tam uç kısımdaki krokodildeyim. 4 tanesine trabzanımı yaptım. Şöyle tam ortaya da bu denk geliyor. Bunun üzerine de 4 tane trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3, aynı trabzanın tepesine 4. trabzanımı yaptım. Sonra yoluma devam ediyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana 1, 4 tane yapacağım. Sıradakine 2, sıradakine 3 ve sıradakine 4. trabzanı yaptım. Tığıma doladım. Şöyle tutuyorum. Denk gelene bakın 1, 2, 3, 4. Tığımı doladım. Şimdi yine bir sıradaki krokodili şöyle tutuyorum. Denk gelen arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. Evet, ipimde nedense dolaşmış. Şöyle bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bilirsiniz artık. Yukarıya doğru çıkıyoruz artık. Şöyle şuraya kadar gelelim. Burada ne yapacağız göstereceğim. Evet, şöyle bakın son krokodilime geldim. Bunda şöyle bakın, şurayı köşe olarak kabul edeceğim. Bu zincirin başladığı kısmı. Ondan önce sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Geriye doğru 4.'ye trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. Tığıma doladım. Bu zincirin dibine
aynı yere bakın. Zincirde trabzan olarak kabul ediyorum. Aynı yere 1, aynı yere 2, aynı yere 3 trabzan yaptım. Zincirde sayarsak 4 olmuş olacak. Zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir. Evet, bir tur etrafına gitmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir öncesine şöyle şuradan başlamam lazım. Bakın şöyle şu şekilde. Çünkü şöyle şu hizada olması lazım arkadaşlar. Şöyle sağa doğru bir geriye tığım batırdım, bu ilmeği buradan aldım. Şöyle 1 2 irice 3 zincir çektim. Bunun boyu uzun olsun. Tığıma doladım. O zincirin tepesine şöyle şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Her birine bir trabzan yaparak şöyle buraya kadar gelelim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. Sonuncuyu batarken tığıma doladım. Şöyle şuraya batacağım. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Yani boyunu biraz uzun tuttum aşağıda kaldığı için. Eğer ki 39, 40, 41 numara ayağınız varsa arkadaşlar, tabii o ayak numarasına göre yapıyorsanız, dilerseniz burada bakın aynı yere 4 tane batın, sonra aşağıya köşeye gelince 4 batın, aşağıya inin, tekrar burada tam ortaya 4 batın, yukarıya çıkın, burada da bitişte aynı yere 4 batılacak. O şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi büyük numara ayak için örecekseniz ya da eliniz çok sıkıysa arkadaşlar o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben 37-38 için yapıyorum, o yüzden yeterli. Şimdi 3 zincir çekiyorum, bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çevirdim, 2 sıra, bakın krokodilden sonra 1-2 sıra yapmış olduk. Toplamda 4 sıra yapacağız. 3 zincirden sonra çevirdim, her birine bir batacağım. Bakın ilk trabzana batmıyorum, ikinciye batıyorum artırma olmasın diye. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bakın, en son buradaki zincirin tepesine batacağım. 3 zincir çekip döneceğim. Ve yine o sırayı yapacağım arkadaşlar. 4. sırayı. 4. sıramızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, krokodilden sonraki sıralarım bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Trabzanlarım da bir baştan bir başa toplamda 45 tane. Sizinki farklı sayıdaysa not alın arkadaşlar. Diğeri de aynı olması lazım. Şimdi kenar yapacağız. Şöyle 1 2 zincir çektim. Tersine denk düştü. Sorun olmaz. Şöyle bir trabzanlarımı sayıyorum. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu sık iğnenin tepesine şöyle geriye doğru boşluğa batalım arkadaşlar. Sık iğne yapalım. Sonrasında bir atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Eliniz sıkıysa bir zincir çekin. Sık iğnemi yaptım. Sıradakine de bir sık iğne yapıyorum. Çok böyle sık olsun istemiyorum. 4 zincir, 2 3 4. Geriye doğru sık iğnenin tepesine ya da arkada 2 sık iğne arasına başına dolamadan batıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Sıradaki trabzana başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Bu sık iğnenin tepesine bakın, geriye doğru şuraya başına dolamadan batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Geriye doğru bakın bu şekilde başına dolamadan pipirik yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Sıradakine yine sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Sık iğnenin tepesine şöyle geriye doğru yine sık iğne yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye sık iğne. Sıradakine sık iğne. 4 zincir. Sık iğnenin tepesine geriye doğru sık iğne.
Bir tane atlıyorum, ikinciye sık iğne. Evet. Böyle çok sıkı olsun istemedim. O yüzden arada bir tane daha sık iğne koydum. Gördüğünüz gibi sıranın sonuna şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son pipirimi yaptıktan sonra bir tane atladım ikinciye sık iğne. Son olarak zincirin tepesine de son sık iğnemi yapıyorum. Burada ipimi şöyle uzun bırakıyorum arkadaşlar. Dikmek için uzun bırakıp şöyle kesiyorum. Yine bayağı bir uzun bıraktım. Şöyle ilmeğimin içinden geçeceğim. Dikince daha güzel oldu arkadaşlar. Sık iğneyi de denedim. Bir sık iğneyle birleştirmeyi. Ama dikince daha güzel oldu. Evet, krokodillerin ön yüzünü çevirdim. Şimdi inci, küçük patik incisi dikeceğiz. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Patik ipimin arkadaşlar gördüğünüz gibi tek katını iğneme geçirdim. Şöyle şuradan başlayalım. Evet. Buradan başlıyorum. Bakın bir, ikinci sıra. Şöyle bakın ikinci sıra. Bir, ikinci trabzandan şöyle yukarıya çıkacağım. Evet, düğüm kaybolsun diye şöyle biraz aradan yürüttüm. Yukarıya çıktım. Bir tane inci boncuk alıyorum. Sıradaki trabzandan şöyle içinden giriyorum. 2 trabzan ileride bakın şöyle şu şekilde çıkıyorum. Buraya da bir inci boncuk geçiriyorum. Şöyle. Evet, sıradaki trabzandan giriyorum. Bu bir. İkinci trabzanda giriyorum. Aynı renk olduğu için çekinmiyorum arkadaşlar. Batırmakta hani boşluk olsa da sorun olmaz. Sonrasında yine bir tane boncuk alıyorum. İğneme geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. 2 trabzanda bir boncuk yerleştirelim ki güzel olsun. Evet, şöyle hemen sıradaki trabzana giriyorum. Bir sonrakine giriyorum ve yukarıya çıkıyorum. İğneme boncuğumu geçirdim. Ve ipimi çekiyorum. Şöyle bakın. Sonra sıradaki trabzandan ve bir sonraki trabzanın içinden geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum, iğneme geçiriyorum ve iğnemi çekiyorum. Evet, sıradaki trabzan, 2 trabzana giriyorum. Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle şuradan aşağı ineceğim, artık yeter. Gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi burada alt kısımda düğüm atacağım. Esnemesin ipimiz. Sabit kalsın. Evet, burada bir düğüm atıyorum. Tamamdır. Buradan krokodilime doğru aşağıya doğru iniyorum. Şöyle aralardan geçerek. Dediğim gibi aynı rengi kullandığım için sorun olmaz. Şöyle aralardan geçerek iniyorum. Şöyle krokodilimin yanına geldim bakın. Buradan yukarıya çıkacağım. Şöyle modelimi düzgün çevirdim. Şöyle bakın şuradan iğnemi yukarıya çıkardım. Bir tane boncuk alıyorum. İğneme yerleştirdim. İğnemi çekiyorum. Sonra öbür taraftan bakın aşağıya indim. Şöyle krokodilini de sabitlemek adına şuradan şöyle yukarıya çıkıyorum. Hemen krokodil düzgün dursun. Araya yerleştirdim. Sonra buradan aşağı iniyorum. Diğer krokodil yaprağından çıkıyorum. Dediğim gibi hem sabitleyelim.
Şöyle. Sonra buradan aşağı iniyorum. Krokodilin ortasından bakın şöyle. Şuradan inci yerleştireceğim yere. Yerden yukarıya çıkıyorum. Bir tane inci alıyorum. Boncuk alıyorum. İnci boncuk. Yine geçirdim. Buradan giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Eminim benden iyi bilirsiniz arkadaşlar. Size gösteriyorum ama yeni öğrenenler için böyle detaylı anlatıyorum. Yoksa eminim benden daha güzel dikenleriniz vardır aranızda. Buradan giriyorum. Krokodilin şu inci yerleştireceğim yerden çıkıyorum. Böyle bakın, hem sabitlemiş oluyoruz hem de boncuklarımızı dikiyoruz. Örerken boncuk koyabilir miydik arkadaşlar? Koyardık ama daha iri boncuk olması lazımdı. Tığın içine girebileceği bir boncuk olması lazımdı. O da çok kaba dururdu diye düşünüyorum. Ya da pul da yerleştirilebilir arkadaşlar ortalarına. O da güzel olur. Tığla o daha güzel dur diye düşündüm şimdi. Evet, şöyle sıranın sonuna gelelim. Arkada düğüm atacağız. Bir alt sıraya ineceğiz. Evet, son incimizi yerleştirdim. Sıradaki iğnemi aşağıya aldım. Burada düğüm atacağım arkadaşlar. Dediğim gibi esneyip de boncuklar yer değiştirmesin ya da gevşemesin ipimiz. Evet, şöyle. Bir sıra aşağı iniyorum. Şöyle aradan geçerek. Evet, şöyle krokodilin bir alt sıradaki krokodilin yerleştireceğim. Boncuğu yerleştireceğim yerden yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk aldım. Yerleştirelim. Yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle. Yaprakların yan kısımlarını yatırarak ilerliyorum ki şekli güzel olsun. Evet. Bu teknikle aşağıya kadar inelim arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, boncukların dikimini tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Şimdi keçe tabanımızın üzerine bu parçayı dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl ayarlayacağız? Şöyle ben işaretleyici alıyorum. Şu tam ortada 4 trabzan batmıştık. Şöyle sağa doğru şöyle olana bakın, tam ortadaki sağa doğru olana işaretleyicimi koyuyorum. Buradan itibaren sayıyorum arkadaşlar. Böyle trabzanları sayalım. Şöyle şurada da trabzanların yan kısımlarını ikişer tane sayarsak 42 sıra diyelim arkadaşlar. 42 trabzan sırası diyelim şöyle şuraya gelene kadar. Bu tabanımda da şöyle bakın, tam ortası, ortada iki taneyi buluyorum. Sağa doğru olana işaretleyici yerleştirdim. Saydım. 40'ıncıya işaret koydum. 40 ya da 41 böyle arkada olsun arkadaşlar. Zaten üst kısmı şöyle şuraya gelecek. O yüzden şuraya kadar gelebilir. Şöyle bakın. 4 parmak. Şöyle hafif 4,5 parmak da diyebiliriz. Bu şekilde boşluk bırakabilirsiniz. Siz de o şekilde ayarlayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu 42 arada bir tane ya da iki taneyi eritebilirsiniz. Dikerken zaten ne yapacağınızı anlayacaksınız. Şöyle üstüne yerleştirdim. Buradan başlayacağım. Bu işaretlediğim yerden. Şöyle şuradan bakın. Tekrar içe giriyorum. İçeriden çıkacağım ki orası çirkin durmasın. Şöyle aldım. Bu iğnemi çıkartıyorum. Oraya bakın. Alttan girecek şekilde bakın. Şöyle giriyorum ki daha sağlam olsun. Tam karşıdan çıkıyorum. Böyle dikeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle.
Bu ip de bayağı bir dolaşıyor nedense. Tamamdır. Bir alt bakın trabzana ya da sık iğne, çakma sık iğne şöyle girdim, şuraya giriyorum. Denk gelecek şekilde arkadaşlar böyle dikeceğiz. Sağ ayak sol ayak aynı şekilde örülecek. Şöyle sıradakine geçtim. Şuna dikmişim bakın. Şuna geçiyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde yukarıdan çıkıyorum. Şöyle. Sonra bir alt sıraya giriyorum. Şöyle. Evet. Bakın. Dikiş de güzel duruyor. Şöyle çektirerek dikin ki çirkin görüntü olmasın. Evet. Böyle olacak arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bu iki ucu birleştirin. Şöyle şuraya işaretleyicimi şöyle yerleştiriyorum. Böyle dikeceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde aynı şekilde böyle atarak dikeceğim. Buraya geleceğim. Buradan buraya geleceğim. İpimi saklayıp koparacağım. Sonunu size göstereceğim. Evet, dikimini tamamladım. Gördüğünüz gibi dikim de gayet güzel oldu. Tam denk geldi arkadaşlar. Benimle aynı şekilde ayarlayıp diktiyseniz tam denk gelir. Bu ağız kısmı genişliği de tam ayağa uygun oldu arkadaşlar. Yani gayet ideal oldu. Böyle. Diğer eşini de ördüm. Şöyle göstereyim onu da. Çok hoş, çok güzel. Ayakta da gayet şık duruyor. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.